zamanlar bir çocuk doğduğunda sırf gözleri farklı baktı diye hemen kaderi farklı çiziliyordu. Eğer bedeninde bir fark varsa kalbinde ne olduğuyla hiç kimse ilgilenmiyordu. Çünkü o bebek Tanrı'nın bir işareti sayılırdı. Sparta'da doğsaydı uçurumda atılırdı, Orta Çağ'da yaşasaydı günah keçisi olurdu. Ve 20. yüzyılda bir hastane odasında sessizce ölebilirdi. Bu hikaye yalnızca Down sendromlu bireylerin değil, koca insanlığın vicdanıyla sınandığı yüzyılların hikayesi ve artık biri anlatmalı. Antik topraklara doğan her bebek bir kehanetti. Bedeninde eksiklik görülen bebekler tanrıların bir uyarısı sayılır, ıssız bir yere bırakılırdı. Antik Yunan Sparta'da kuvvetli bir beden ve sağlam bir sağlığı olmayan yavruların hayat hakkı olmadığına inanılır, onları vadideki uçurumdan aşağı göndermeye karar verilirdi. O dönemin filozofları bile ruhun güzelliğini önemsese de dokundukları her genç bedenlerdeki kusuru bir denge eksikliği olarak görürdü. Filozof Platon bile şöyle demişti: bedenle ruh arasında tam bir uyum olmazsa yaşam güzel değildir. Yani eksik olan bir bedene, eksik olan bir ruh eşlik ederdi onlara göre. Ama tüm bunlar sadece fiziksel bir ölüm değildi. Bu insan olmanın tanımının bile yeniden yazıldığı bir çağdı. Evet, fiziksel fark ölüm sebebiydi. Çünkü toplumun bekası bireyin yaşama hakkından daha üstündü. Bazen düşünüyorum, doğduğumuz yer kaderimizi mi belirliyor yoksa gözlerimizin şekli mi? O dağdan atılan bebekler sadece bir masal gibi geliyor belki kulağına. Ama aslında bir çağ kendi adaletini yaratıyordu. Kimini sessizlikle, kimini bir bakışla. Ve biz hala güçlü olanı yaşatsın istiyoruz. Belki de korktuğumuz şey farklı olanın bize ayna tutmasıdır. Orta Çağ gelindiğinde ise hava biraz değişikti ama kalabalığın fikri hala acımasızdı. Orta Çağ'ın taş duvarlı köylerinde doğan farklı gözlere sahip bir çocuk bazen merhametle, bazen korkuyla karşılanırdı. Felaket zamanlarında böyle masum varlıklar toplumun suçlusu ilan edilebilirdi. Çünkü felaketleri günahla bağdaştıran batıl inançları vardı. Öte yandan Hristiyanlık inancına göre engelliler dünyadaki acıları sayesinde cennete daha yakın sayılırdı. Kilise ise bedensel hastalık bazen günahın işareti derken bile sabır ve merhameti telkin etmiş, rahip ve rahibeler engelli zayıflara karşı şefkat göstermeye kutsal bir görev saymıştı. Hatta bu 4. Lateran Konsili kararıdır. Köy meydanında fiziksel farkıyla bilinen bir çocuk babasını sabah duaları için kiliseye götürür. Bir kısmı ona kötü gözle bakarken bazıları ise mezhepsiz mi ya da günahkar mı diye fısıldaşırdı kendi aralarında. Yine de Manastır'daki din adamları İsa'nın mucizevi şifalarına inanır, hasta ve engellileri kendi çocukları gibi doyurup giydirirdi. Bu dönemde engelliler çoğunlukla aileyle birlikte yaşar, çalışırdı. Devlet desteği yoktu, sadece köyün cemaati ve kilise onlara bakmaya gayret ederdi. Fakat kara veba ve kıtlık anlarında korku duygusu ayyuka çıkıyor, işsiz engelliler günah keçisi ilan ediliyordu. Bir engelli kadın yıllardır yürüyemeyen bacağını sürüklerken gözyaşlarını yüreğine akıtır. Dualarla İngiltere'nin Canterbury kentine yürürken inancına göre de Thomas Becket'in türbesi onlara mucize vaat ediyordu. Öte yandan zaman zaman isyanlar da yaşanırdı. 1297'de Norfolk'taki bir cüzzam kolonisinde hastalar rahibe isyan edip onu çarmıha germiş. Sapkın rahipten öc almaya kalkışmış. 15. yüzyılda bile Martin Luther doğuştan sakat çocukları deredeki suya bırakarak boğun diye öğütleyerek bir canavar gibi göstermişti. Yüzyıllar sonra 20. yüzyılın başında Avrupa ve ötesinde karanlık bir ideoloji yükseldi. İnançlar hastalığı ve özrü ceza veya lanetle ilişkilendirirdi. Bu yüzden Down sendromlu bireyler genellikle toplumun dışında bırakılırdı. O zamanın kasabalarında ve köylerinde acımasız bir kayıtsızlık hakimdi. Zayıf olanlar daha çok ihmal edildi. Toplumdan besin ve ilgi eksikliği içinde yaşamak zorunda bırakılmıştı. Ve bu dönemlerde engelliler birer şov malzemesi olarak da kullanıldı. Saraylarda soytarılar, bazen kör, bazen konuşamayan ama insanüstü zekasıyla öne çıkan kişilerdi. Orta Çağ insanı için farklılık maalesef çoğunlukla korku ve acımasız alay konusu olmuştu. Taş duvarlar arasında bir çocuk doğuyor. Gözleri çekik, konuşması gecikmiş ve annesi onu dua etmek için kiliseye götürüyor. Kimisi ona uzaktan merhametle bakıyor, kimisi fısıldayarak yargılıyor. Günahkar mı bu çocuk yoksa bir işaret mi? Kilise iki yüzlü bir sığınak gibiydi o dönem. Bir yandan bedensel eksiklik günahın bedeli olabilir diyordu. Öte yandan sabır, şefkat
sadakat ve dua ediyordu. Engelli bireyler çoğu zaman manastırlarda, rahiplerin ellerinde şifa arıyordu. Thomas Beckett'in türbesine doğru yürüyen engelli bacaklar, bir yandan gözyaşları içerisine boğulmuş diğer engelliler ve mucize umuduyla kilometrelerce, saatlerce yürüyenler. Merhamet zamanın keyfine göre dağılıyordu ve en kötüsü bu çocuğun yaşam hakkı toplumun korkusuna feda ediliyor. İnsan hem dua edip hem yargılayabilir mi? Orta Çağ bunu yaptı. Şefkati kutsal sayarken korkudan bir çocuğa taş at, ne garip. Merhametin bile sınıfı vardı. Kimine dua, kimine suskunluk düşüyor. Belki de en büyük mucize o çocuğun elini tutmaktan geçiyordu. Gel gör ki tarih bir sonraki dehşet dolu perdeye hazırlanıyordu. 20. yüzyılın ortasına geldiğimizde fikirleri bilim kılıfına sokulmuş, ırkçı ve öjenik politikalar zirve yapmıştı. Nazi Almanya'sında insan genetine dair bu sapkın varsayımlar devletin kanunlarına dönüşmüştü. 1933'te çıkarılan ırsi hastalığı olan soyların korunması kanunu uyarınca zihinsel veya fiziksel farklılığa sahip binlerce kişi genetik kusur sayılarak zorla kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma dahi yetmeyince gizli bir program olan Action T4 ile tam 250 bini aşkın engelli insan elendi. Hepsi katledildi. Okullarda ya da hastanelerde değildi bu infazlar. Devlet destekli bir temizlik operasyonuydu. Küçücük ama kısacık bir kromozom fazlalığı bir insanın hayatına mal oluyordu. Tarih bu insanların adını bile kaydetmeden katletmeyi bir sağlık önlemi olarak sunmuştu. O günlerde üretken görülmeyen bir bedene sahip olmak cezasız kalmadı. Böylesi bir dönemden günümüze baktığımızda insanın ne kadar uç noktalara sürüklenebileceğini bir kez daha anlıyoruz. Evet, Nazi Almanyası'nın 1939'unda çıkarılan gizli bir emirle T4 eylemi çoktan başlamıştı. Akıl ve beden engelli çocuklar hastanelere kabul ettirildikten sonra ilaçla zehirlenerek veya aç bırakılarak sistematik biçimde öldürülüyordu. Savaşın sonuna kadar Alman nüfusundaki zihinsel ve bedensel engelliler hep kurban edildi. Aynı yıllarda Amerika'da da öjenist fikirler hüküm sürüyordu. 1927'deki Buchenwald kararıyla ABD Yüksek Mahkemesi 3 akıllı nesil bahanesiyle zorunlu kısırlaştırmayı onayladı. Ve böylece Amerika'da 20. yüzyıl boyunca 33 eyalette yaklaşık 70 bin kişi devlet tarafından zorla kısırlaştırılmıştı. Kurbanlar arasında akıl özürlü diye etiketlenenlerin dışında kör ve sağırlar da vardı. Ve maalesef İskandinav ülkeleri de kendi reçetelerini uyguladı. Bizim o çok modern gördüğümüz ülkeler 1934 ve 75 yılları arasında devlet onaylı Nazizm tarzı ırk saflığı programıyla özellikle İsveç 63 binden fazla insanı, çoğu öğrenme göçlüğü çeken kadındı bu arada, zorunlu olarak kısırlaştırdı ve hepsi Down sendromluydu. Norveç ve diğer kuzey ülkelerinde de on binlerce insan uygunsuz bulunarak onlara da benzer işlemler yapıldı. Dönemin gazeteleri Norveç'te 40 binden fazla, İsveç'te ise 60 binden fazla sterilizasyon gerçekleştirdiğini yazmıştı. Tarihin en karanlık anlarında bu zalim politikalar doruk noktasına ulaşmıştı. Hitler'in gizli emriyle Almanya'da bakım evlerindeki engelli yetişkinler 6 toplama merkezine gazla katledilirken, liberal gözüken Amerika Birleşik Devletleri'nde fevkalade zeka geriliği etiketiyle açgözlü doktorlar ve yargıçlar binlerce aileye ceza kesti. Buchenwald davaları sonucu yüzlerce Kerry Buck davası görülüp toplam 70 binden fazla Amerikalı sterilize edilmişti. İskandinavyalı yetkililer de Nazi davranışını aşmak üzereydi. İsveç'te 1960'lara dek sağlık kontrolüne gelen her genç kız aileye yük olur denerek göz bozukluğu gibi önemsiz gerekçelerle kısırlaştırılmıştı. Ve böylece on binlerce masum hayat paramparça edildi. Bu arada Buchenwald davası dedim ama Buck vs. Bell. Bunu açıklayayım size. 1927'de ABD Yüksek Mahkemesi'nde görüldü bu dava. Zihinsel yetersizlik iddiasıyla Kerry Buck isimli bu genç kadın zorla kısırlaştırıldı ve bu yasal hale getirildi. Kararın ardından Amerika'da on binlerce insan aynı gerekçeyle direkt kısırlaştırıldı. Kerry Buck sıradan bir genç kızdı. Fakirlik, eğitim eksikliği ve sistemin önyargıları yüzünden üvey annesi tarafından istismar edilip hamile kalmış olmasıydı. Mahkeme onu toplum için uygunsuz bulup doğurganlığını elinden aldı. Dava dosyasının diğer tarafında Virginia eyaletinin sağlık müdürü Dr. Bell vardı. O yüzden dava onun adıyla kayıtlara geçti. Buck vs. Bell, Buck'a karşı Bell. Yargıcın kararı mı? Tarihte utançla kazınan bir cümleyle verildi. 3 kuşak ahmak yeterlidir. Ve böylece Amerika'da 70 bin insan devlet eliyle sessizce susturuldu. Çünkü sadece farklı doğmuşlardı. O dönem dünya modernleştiğini sandı. Ama 20. yüzyılın başı tarihin en karanlık dönemine sahne oldu. Çünkü bu kez öldürmek için
Tanrı'ya ihtiyaç duymadılar. Bilim yeterliydi. Kromozomlar, genetik kusurlar, üretken bireyler hepsi devlet politikası haline gelmişti. Ve unutma, bu insanlar sırf bir kromozom fazlalığıyla ya da doğuştan bir farkla yaşadıkları için yok sayıldılar. Hastanede şırıngayla zehirlendiler ya da sadece aç bırakıldılar. Kayıtları temizlik operasyonu diye geçti. Ama bu temizlik vicdanın, insanlığın, adaletin temizliğiydi. Almanya, Amerika, İsveç, Norveç, Danimarka 1930'lardan 1970'lere kadar binlerce kadın devlet eliyle zorunlu olarak kısırlaştırıldı. Gözleri iyi görmüyor, düşüncesi yavaş. Aman bunun çocuğu olursa devlete yük olur. Ve böylece doğmamış binlerce çocuk bir imzayla silindi. Bir harf, bir sayı, sadece bir kromozom. Ve insan o sayıya bakıp karar veriyor. Bu yaşam değerli mi? Hala günümüzde cehennem laboratuvarlarda başlıyor. Ve biz hala kendimizi insan sanıyoruz. Ancak karanlık zamanlar herkeste umutsuzluk yaratmadı. Soğuk savaş yılları ve sonrasında birçok ülke özel eğitim farkındalığı yarattı. Türkiye'de de 1970 ve 80'lerde Down sendromlu çocuklara normal çocuklara uygulanan sağlık hizmetleri verilmeye başlandı ve bu sayede bu bireylerin yaşam beklentisi hızla yükseldi. 20. yüzyılın başına Down sendromlu ebeveynlere hep çocuğunuz uzun yaşamaz, yürüyemez, konuşamaz denirken yıllar içinde yapılan araştırmalar ve gelişen tıp bu öngörüleri alt üst etti. Bugün Türkiye'de neredeyse her 700 doğumdan biri Down sendromlu olarak gerçekleşiyor. Yani yılda yaklaşık 2000'e yakın birey aramıza katılıyor. Bu çocukların çoğu aldığı erken ve planlı eğitim sayesinde potansiyellerini en iyi şekilde kullanabiliyor. Ailelere destek ve modern eğitim programları da sunuluyor. Böylelikle çocuklar ileride pek çok beceriyi kazanabiliyor. Bu da gösteriyor ki doğru yaklaşımla her bireyin içinde parlamayı bekleyen bir ışık vardır. Sonuçta bu acı miras kınandı ve tazminat arayışları başladı. İsveç hükümeti 1999'da hatalı ojenik programını kabul edip hayatta kalan mağdurlara kişi başı tazminat ödeyeceğini ilan etti. 1934 ve 76 yılları arasında yaşanan ihlallerin kurbanlarına günlük 13.430 dolara yakın ödeme teklif edildi. Amerika'da ise Kuzey Carolina gibi bazı eyaletlerde 2013'te zorla kısırlaştırılma mağdurları için 1800 kişiye 10 milyon dolar ayırdılar. Bugün bizler bu trajedilerden ders aldık. Down sendromlu her çocuk artık hastane ya da mezar odaları yerine okullarda, iş yerlerinde geleceğe hazırlanmalı. Çözüm bellidir. Ön yargıları öldürüp empatiyi ve eşitliği yeşertmek. Geçmişte bırakılan kara lekeleri aydınlatacak en büyük ışık olacaktır bu. Ama her karanlığın içinde bir kıvılcım saklıdır. Soğuk savaş yıllarında dünya yavaş yavaş uyanmaya başlamıştı. Engelli bireyler sadece korunacak bireyler olarak değil, desteklenilecek bireyler olarak da görülmeye başladı. O güne dek yürüyemez, konuşamaz, hiçbir işe yarayamaz denen çocuklar artık okula gidebiliyor, kendilerini ifade edebiliyordu. Ve tabii ki planlı eğitim, destek ve sevgiyle. Çünkü bir bireyin gelişimini belirleyen şey kromozom değil, şartlardır. Işık her zaman bir anda gelmez. Karanlıktan çıkmak zaman alır. Ama bazen bir çocuğun ilk kelimesi bütün dünyayı aydınlatabilir. Evet, eskiden yürümez dedikleri şimdi sahneye çıkıyor. Bence asıl devrim onların sesine kulak vermekle başladı. Ve bugün ışığı görmeye niyetli olan herkes için farkındalık dalgası yükseliyor. Down sendromlu bireyler artık kapalı kapılar ardında değil, ekranların önünde boy gösteriyor. Örneğin 2019 yılında vizyona giren Yer Fıstığı Şakası, The Peanut Butter Falcon filmi, başrolünde Down sendromlu Zach Gattensagen'ı barındırdı ve dünya çapında bayağı bir ses getirdi. Çeşitliliğe kucak açan yapımcılar bununla da yetinmiyor. Netflix ve BBC engelli olmak değil de farklı yetenekli olmak adı altında bunu projelerine yansıması için ortak programlar başlattı. Yani artık ünlüler, senaristler, toplumsal hareketler bu insanları masallarda ya da acı hikayelerdeki yardıma muhtaç kahraman değil, güçlü kişilikleriyle birer insan olarak kabul edelim. Geçmişin karanlığı, bu değişim sadece bir temsil meselesi değil, bir onurlandırma, bir hak teslimi. Bir oyuncu sahneye çıktığında sadece repliklerini okumaz. Zek'in o anı sadece bir başarı değil, yok sayılan milyonlarca insanın göründüğü andı. Ve belki de ilk kez sahne gerçekten de adaletliydi. Esasında bu bir film değil, bu insanlığın içinden geçen sahici bir hikaye. O sahneye çıkan sadece Down sendromlu bir çocuk değil, bizim vicdanımız, suskunluğumuz, unuttuğumuz kardeşliğimiz ve belki de asıl başrol şimdi onlarda. Tüm bu yolculuktan çıkaracağımız ders ne mi? Sevinçli ya da acılı hikayeler tarihin her döneminde vardı ama nihayetinde aynı insan ruhuna ulaşıyor. Karanlık tarihin satırlarında gezindikçe gördüğümüz şu: bir bebeği kusurlu ya da değersiz görmek hem zalimce hem cahilceydi. Bugün bizler bu acılı geçmişten güç alıp kapıları sonuna kadar açabiliriz. İster okulda, ister sokakta, ister ekranda. Down sendromlu bireyleri kucaklayan, yeteneklerine ışık tutan bir dünya yaratmak elimizde.
Bu dünyada her çocuk sevgiyle büyür. Her yetişkin saygı görür. İster kulak verin ister kulak vermeyin. Tarih boyunca biz her zaman engelsiz bir toplum diye övündük ama farklı bir bebeği öylece terk ederek insan olmadığımızı da kanıtladık. Şimdi ise hayatımızın filminde farklı bir bölüm başlıyor. Perdeler açıldığında sahneye o bireyler de çıkıyor. Bize farklılıkların aslında zenginlik olduğunu hatırlatmak için. Bir bebeğin doğumuyla verdiğimiz ilk karar sadece bebeğin değil, kendi kaderimizi de tanımlar. Eğer bir insanı, bir çocuğu farklı diye ötekileştiriyorsak insanı tanımıyoruz demektir. Eğer o çocuğun içinde parlayan ışığı göremiyorsak eğer kör olan sadece bizim gözlerimizdir. Dönüşüm artık mümkün. Çünkü artık o çocuklar hikayelerdeki kenar köşede kalmış yardıma muhtaç kahramanlardan biri değil. Onlar kendi hayatlarının başrolünü oynuyorlar. İster okulda, ister evde, ister ekranda. Down sendromlu bireylerin varlığı bize her zaman bir şeyler öğretiyor. Farklılık eksiklik değildir. Eksiklik o farkı kabul etmemektedir. Bugün onların yanında duran her öğretmen, her ebeveyn, her sanatçı güzel bir gelecek inşa ediyor. Ve bu gelecekteki dünya daha adil, daha insani, daha empatik olacak. Bir tiyatro salonu hayal edin. Perde kapanıyor, ışıklar yavaş yavaş sönüyor. Bir fısıltı yayılıyor salona. Yeni bir hayat başlıyor. Ve o sahneye elini tutacak kimsesi olmayan ama içinde yıldızlar barındıran biri çıkıyor. Down sendromlu bir birey. Ve o kişi yalnızca kendini temsil etmiyor. Tarihi de temsil ediyor ve bizi. Çünkü ne zaman birini dışlarsak insanlığımızdan vazgeçmiş oluruz. Ve ne zaman da birini kucaklarsak kendi karanlığımıza pencere açmış oluruz.